SIHH 2018'den herkese tekrar merhaba. Fuarı bitirmek üzereyiz. Bugün bizim son günümüz. Bayağı da bir yorulduk, çalıştık, röportajlar yaptık, bitirdik. Güzel bir fuar oldu bizim için. Benim için büyük bir tecrübe oldu. Çünkü daha önce Baselworld'e katılsam da SIHH'te bulunmamıştım. Gerçekten çok daha farklı bir atmosferi varmış. Serdar, sen ne diyorsun? Nasıl geçti fuar? Ben ne diyorum, yani 28.'si bu tabii SIHH için. Bizim de Emre ile beraber kameranın arkasındaki arkadaşımızla 5. gelişimiz. Yani fuar konsepti aslında biraz bozuluyor. Yani sadece şeyde değil, lüks sektöründe değil, saat sektöründe değil. Bence tüm sektörlerde artık dijital ortamlar geliştikçe fuarlara olan ilgi biraz daha azalıyor. İnsanlar bu kadar çok yatırım yapmak istemiyorlar. Tabii bu işin bir tarafı. Ama öbür taraftan da son 2-3 seneye kıyasla anormal bir fark var. Yani dün de konuştuk. Bilmiyorum, yani böyle giderse 2018'de daha büyük bir heyecan olacak. Burada çok büyük koleksiyonerler var bu arada. Onları gördük, tanıştık. Hatta, konuştuk. Böyle yani anormal siparişler verenler var. Hani nasıl olacak bilmiyorum ama 2018 bana göre güzel geçecek gibi duruyor yani. 2016'daki karamsar, birazcık da gergin ortamın kaybolduğunu söyleyebilir miyiz? Ya kesinlikle söyleyebiliriz. Onu zaten hani dünya için söyleyebiliriz. Bakma, yani lüks sektörü direkt insanların hani finansal durumlarından çok modlarıyla değişiyor. Aynen, yani parası var adamın ama yani kalkıp da böyle işte $1,5 milyon öncelikler değişebilir elbette. Tabii, kolay değil. Şimdi bugün aslında bir de ben sana söyleyeyim, bu bağımsızları gezdik. Evet. Dün bugün bayağı bir toplantılarımız vardı. Bu arada 41 tane randevumuz vardı. Dağılmış vaziyette. Hepsini yaptık ama. Evet. En son Urwerk'i gördük. Orada çok güzel modeller gördük. Gerçekten. Yani seni bu bağımsızların içinde en çok etkileyen marka hangisi oldu ya da model? Kesinlikle Urwerk diyebilirim. Gördüğümüz 3 model de bence çok iyiydi. Bunun dışında bağımsızlar ve egzotikler olarak saat dünyasına baktığımız zaman zaten 1-2 senedir düşündüğüm ama özellikle bu sene çok daha iyi anladığım, fark ettiğim bir mevzu var. Lüks saatçilik artık kıymetli metaller ve taşlarla yapılmıyor. Evet. Yani insanlar komplikasyonları daha küçük kasalara sığdırmak üzerine çalıştıkları gibi aynı zamanda o kasaları başka ne alternatif malzemelerle yapabiliriz peşinde. Kesinlikle. İşte üzeri DLC kaplanmış platin bir saat gördük mesela. Değil mi? Çok ne mantığı var? Ne mantığı var değil mi? Çok ilginç bir şey. Bunun dışında forged karbon, seramik olsun, tantalum olsun, farklı altın alışımları olsun, firmaların kendi bulduğu, gerçekten malzeme konusunda çok müthiş bir çeşitlilik var ve lüks saat konseptini bence bu çok ciddi şekilde değiştiriyor. Bu sene de bunun en güzel örneklerine denk geldik. Bence bunun en büyük sebebi de artık hani lüks dediğimizde hani bu cool diye bir terim var İngilizce'de. Evet. Yani şimdi Türkçe'ye nasıl çeviririz bilmiyorum ama yani bu cool olmak istiyor insanlar. Her yerde işte kolumuzda birer tane tam çok güzel ikinci el değeri çok yüksek bir saat var ama oraya gidiyorsun aynı, buraya gidiyorsun aynı. Bundan kendini ayırmak isteyenler, asıl lüksü tüketenler bence onlar olmaya başladı. Sorduk işte neden platinumu DLC kapladınız diye. Platinumu başka siyah hale getirmenin başka bir şansı yok. Peki yani, niye içine çelik koymadınız? İşte cool olsun diye, yani hikayesi olsun diye. Kesinlikle, aynen öyle. O konuda da kesinlikle katılıyorum. Ki bunun dışında gerçekten malzeme olarak bakıldığında çok çeşitli malzemeler var ve bu iş daha nereye gidecek bilemiyorum. Mesela seramik saatler sonuç itibariyle sektörün çok yeni tanıştığı bir saat tipi değil. Ama mesela GP Loretto'ya bakıyoruz. Evet. Tokasındaki pimlerine kadar seramik, arka kapağı da seramik. Yani biz seramik bir saat yaptık ama her şeyini seramikten yaptık. Yani biraz değişik oldu bizim için diyor. Sonuçta insanlar mevcut teknolojileri de daha ileri götürmek için uğraşıyorlar. Yani başka şansları da yok zaten. Bunun dışında senin cool olma tespitinle ilgili de aslında çok güzel bir sağlama yapabiliriz. Firmaların sloganlarına baktığınız zaman hep cesur ve nadir olma üzerine. Evet. Yani bu kadar cesur bir şeyi takmaya cesaret edebilir misiniz? Böylesine nadir ve az bulunan olmaya hazır mısınız gibi. Dolayısıyla bugün sarı altın ya da pembe altın artık ne nadir ne de cesur, haliyle platinin siyah kaplanmasına çok da şaşırmamak lazım. Peki son böyle 2 senedir falan ama son özellikle bu fuarda da iyice yoğunlaştı. Bu ultra thin, extra thin, hani olabildiğince inceltme trendini neye bağlıyorsun? Yani burada insanlar bizim teknik kabiliyetlerini mi göstermeye çalışıyorlar? Kesinlikle. Yoksa bu bir trenddir, modadır, işte ince saatler daha tercih ediliyor anlamında mı yani? Ben tercihle alakalı bir şey olduğunu zannetmiyorum. Çünkü saat meraklılarının kolundaki saatini gizlemek ne de o saatin onlara verdiği konforsuzlukla yaşayamamak gibi lüksleri var.
İnsanlar güzel bir saat aldıklarında, severek bir saat aldıklarında ya da bir saate gerçekten çok büyük bir bütçe ayırdıklarında bunu kullanmak ve zevkle göstermek istiyorlar. Bunun açıkçası hava atmayla da bir alakası yok. Benim gibi öyle Panerai tutkunları 47 milim böyle aynen büyük saatlerle ilgili çok daha önemli bir durum bu. Bence küçük saat yapımıyla alakalı ki aslında saatçiliğin geçmişine bakıldığında cep saatinden kol saatine geçilmesi de ultratin mantığından çok uzak bir şey değil. Tabii bu kadar saatleri o bilekte taşınabilir hale getirmek. Dolayısıyla firmalar bir şekilde bu zamana kadar edindikleri know-how'ı, bu zamana kadar edindikleri ekspertizi daha nasıl rafine hale getirebiliriz diye uğraşıyorlar ve minyatürleştirmek bunun en rafine yollarından bir tanesi. Dolayısıyla bunun tercih ediliyor olması bana son derece mantıklı geliyor. Evet. Bunun yanında takılabilirlikte tabii bir bonus yani. Dün şeyi konuşmuştuk. Teknik anlamda en önemli şeylerden biri, bu yeniliklerden biri Langezion'un triple split'iydi. Kesinlikle. Onu da bir kenara koyalım. Onu şimdi değerlendirmeye almayalım. Onu zaten konuşmuştuk. İşte dün bugün yaptığımız toplantılardan sonra yani senin mekanik saatçilik anlamında en çok etkileyen komplikasyon ya da gelişme aklına geliyor mu? Aslında Langezion'un triple split'ini ve AP'nin Perpetual Calendar Moon Phase'ini bir yana bırakırsak eğer Panerai'deki Astronomo, eğer doğru telaffuz ediyorsam, evet. Astronomo ve Le Scienziato gerçekten bu konuda çok özel saatler. Yani artık aslında saat bile diyemiyorum çünkü yuvarlak bir klasik bir Panerai kasasının içine artık doldurulabilecek her şey doldurulmuş ama bu yapılırken ne markanın DNA'sından uzaklaşılmış ne de geleneksel saatçilik değerlerinden ödün verilmiş. Gerçekten bu markanın iki top modeli benim mekanik konusunda bu fuarda en beğendiğim saatlerin arasına girdi. Şimdi bunu ben söylesem sen Panerai'cısın diyecekler ama senin söylemen de enteresan. Ben evet geçen sene de Bazaar World'de Graham'ın pin-up kızlı modellerini çok beğendiğimi söyleyip şaşırtmıştım. Bu Horavax bozdu seni. Bu sefer de Panerai ile alakalı güzel olumlu şeyler söyleyeyim. Evet, o zaman herkese teşekkür ediyoruz. Elimizden geleni yine yapmaya çalıştık. Daha bir sürü haberimiz var. Horavax'ı izlemeye devam ederseniz SHH'deki bütün yenilikleri, güzellikleri takip edebilirsiniz. Uzun ve kapsamlı içeriklerle beraber. Evet, herkese teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler, hoşça kalın.